Arkadaşlar şimdi paten yapmak isteyenler benimle birlikte yapabilir. Madem bir Barbie yapıyoruz, harbi Barbie olsun, yani orijinali olsun. Şöyle dizideki de yani filmdeki de böyle açık yeşil ve kırmızıyla olan bir paten. Ama isterseniz direkt ayakkabı yapabilirsiniz. Şimdi giydirilip çıkabilen bir paten olacak ama ben birazcık böyle sıkı yaptım ki sonra çıkarırken ben biraz zorlanacağım, ama ben hani dediğim gibi sipariş üzerine yapmadığım için giydirilip çıkarılan yapacaksanız şurada çok sıkma yapmadan biraz burayı bol bırakmanız gerekecek. Azaltmaları azaltmanız gerekecek. Yani az azaltma yapmanız gerekecek. Şimdi hemen zincir çekeceğim. Yeşil ipimle 11 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Ben bunu sarı sanıyordum ama yeşilmiş. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Resimde incelediğimde böyle açık yeşilmiş. Şimdi hemen devam ediyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi sıradaki ilmeğime 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 'Şimdi yine devam ediyorum buradan. 1, 2, 3, karşı taraftan devam ediyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi burada hemen ilk ilmekten bir ilmek kaydırma yaptım ve zincir çektim. Şimdi bir işaretçi ipi alalım. Şimdi ikinci sıramızda hemen zincir çektiğimiz kısma bir tane tekli trabzan yaptık. Hemen yanındakine bir tane tekli trabzan arttırma. Şimdi 6 tane tekli trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 tane arttırmalı tekli trabzan. Birinciyi yaptım. Hemen ikinciye de 2 tane tekli trabzan battım. Şimdi 2 tane de tek olarak batıyorum. Birinciye tek, ikinciye tek. Şimdi tekrar arttırmalı tekli trabzan. Arttırma yaptım, tekli trabzan. Tekrar yanındakine arttırma, tekli trabzan. Ve devam ediyorum. Tekli trabzan olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpi çıkarttım yanlışlıkla. Şimdi bir tane tekli trabzan arttırma yapıyorum yine. Hemen yanına bir tane de tekli trabzanı tek yapıyorum. Ve hemen ilmek kaydırmayla bağladığım bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar yine şöyle sırayı kaybetmeyeyim. İlmeğin arka lobundan öreceğiz. Şöyle 1, kaç tane olduğu önemli değil. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Şimdi artık ilmek kaydırma yapmıyoruz. Şimdi bir sıra daha blow, yani ilmeğin arka lobundan deminki gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğin arka lobundan bir sıra blow olarak örüyoruz. Sonra azaltmalara geçeceğiz. Bir sıra daha düz ördük. Şimdi azaltma kısımlarına geçiyoruz. Şimdi düz örüyorum. Sık iğne olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 tane ördüm arkadaşlar. Burada bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir sık iğne ve bir azaltma. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine devam ediyorum. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir sık iğne. Ve bir azaltma. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar birazdan giydireceğiz. Şimdi de şöyle ben patenlerin birazcık şöyle düz olmasını istediğim için altına elyaf yerleştirdim. Sizler şöyle yoğurt kaseleri var ya, plastik kesip onu yerleştirebilirsiniz isterseniz, daha düz taban durabilmesi için. Ben şöyle minicik bir elyaf yerleştirerek böyle düz olmasını sağladım. Böyle dik durmasını sağladım. Ama tabii giydirip çıkaracaksa çocuğunuz elyaflar çıkacaktır. O yüzden ben şimdi güzel durmasını istediğim için böyle yaptım. Ama siz çocuk giydirip çıkaracaksa, giydirip çıkaracaksa bunu bu şekilde değil, dediğim gibi yoğurt kasesi yapıp onu bu şekilde yapıştırabilirsiniz patenin dibine. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi azaltma yaptım. 1, yine azaltma. 2, yine azaltma. 3, tekrar azaltma yapıyorum. 4 ve yine azaltma 5. Kalan ilmekleri düz örüyorum. Şimdi burada artık ayağı giydirmek zorundayım ki, çünkü orada
azaltmalara devam edeceğim. Dediğim gibi siz giydirip çıkaracaksanız arkadaşlar bunu birazcık daha bol yapabilirsiniz. Bakın şöyle çok rahat bir şekilde giydirilip çıkarılabiliyor. Siz burada bir sıra düz örüp bırakabilirsiniz eğer giydirip çıkaracaksanız, ama giydirilip çıkarmayacaksa arkadaşlar burada birazcık daha böyle azaltmalara devam edebilirsiniz. Dediğim gibi giydirip çıkaracaksanız burada bırakın, bir sıra düz örüp bırakın, ama benim gibi böyle bu şekilde yapışmasını istiyorsanız düz birkaç daha azaltma yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın tutarak yapıyorum ki ayak çıkmasın. Şimdi yine azaltacağım. Aynı pantolonda yaptığımız gibi bedene göre azaltma uygulayacağız. Ayağa göre. Sonradan ben tabii çıkaracağım. Pembe elbise öreceğim ama benim için sıkıntı değil. Söker hemen çıkartacağım. Ama çocuklar oynarken giydirip çıkaracaksa siz sadece bir iki azaltma yapıp bir sırada düz örüp giydirip çıkararak paten yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer aparatlarını yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu alttaki kızak kısmı diyeyim, patenlerin tekerleklerin takıldığı yerin kısmını şöyle yapacağız. Hemen sihirli halka içerisine, daha küçük istiyorsanız burada 5 sık iğne yapabilirsiniz. Sihirli halka içerisinde 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ayakkabı boyunca bu 6 sık iğneyi öreceğiz arkadaşlar ve içini çok hafif doldurarak gideceğiz. Yani çok doldurmayacağız. Şöyle minicik bir ayakta durabilmesi için, sert, dediğim gibi görsellik, sert durabilmesi için çok hafif böyle elyaf dolduracağız. Ve ayakkabı boyuna geldiğinde ipini kesip dikeceğiz ayakkabının altına. Bu şekilde 6 sık iğneyi örelim. Şöyle şuradan ölçeceğiz arkadaşlar. Şuradan arka kısma kadar olduktan sonra ipi kesiyoruz. İğneyle ağız kısmını toplayıp kapatıyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle baktığınızda bence yeterli. Şöyle hemen azaltma yapıyorum ve sonra iğneyle ağız kısmını kapatacağız. İpi biraz uzun kesiyorum. Hem dikmek için bırakacağız hem ağız kısmını kapatmak için. Şöyle elinizle silindir şeklinde. Şöyle şu kısmı arkadaşlar dikeceğiz. Ve şu tekerlekleri nasıl yaptım arkadaşlar? Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yaptım. 6 tane sık iğneyi yaptıktan sonra 2 tane böyle yandan azaltma yapıp bu top şeklini vererek diktim arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok bunun. Önce şöyle dikiyorsunuz arkadaşlar şunu şu şekilde ve sonra 1 2 3 tane tekerleği de bu şekilde altına dikip patenleri tamamlamış oluyoruz. Şimdi şapkayı şöyle tarif edeyim. Beyaz iple yaptım ben. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne ile başladım. Sonraki sırada 6 arttırma, bir sonraki sırada 1 sık iğne 1 arttırma, sonraki sırada 2 sık iğne 1 arttırma. Bu şekilde 8 sık iğne 1 arttırmaya kadar geldim. 8 sık iğne 1 arttırmayı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 sıra boyunca düz ördüm arkadaşlar. 6 sıra düz ördükten sonra şimdi tekrar 1 sık iğne 1 arttırma yapacağım. Sonrasındaki sırada 2 sık iğne 1 arttırma yapacağım ve sonra arkadaşlar 6 sık iğne 1 arttırma yapıp 3 sıra düz örüp şapkayı bitireceğim.